Merhaba, hoş geldiniz yayınıma, kanalıma. Bugün bir anket yaptım ve ankete göre de, sohbet tercih edildi. Bugün biraz karşılıklı konuşalım diye düşündüm. Evet. Selam herkese, hoş geldiniz. Bakalım umarım istediğim şekilde konuşabilirim, dikkatim dağılmaz. Bazen dikkatimi dağıtıyorsunuz. Böyle olunca da biraz dağılıyorum. Teşekkür ederim. Kırmızının yakıştığını söylediniz. Ah, açıkçası benle hep özdeşleşmiştir. Kırmızı giyinmekte, file çoraplarda bundan herhalde 20 sene önce 2000'lerde ben üniversiteye giden genç bir kız iken bu gömleği giyiyordum mesela. İpek bir gömlek, kırmızı ve file çoraplar giyiyordum yine. Mini etekler giyiyordum. Neydi? Sokakta rahat hareket edebiliyordum. Yani evet, dikkat ediyorduk tabii ki Türkiye'de yaşadığım için. Ama okula giderken sokakta, dışarıda, bazen akşam hava karardığı zaman file çorabımı giyiyordum. Böyle kırmızıları giyiyordum ve rahat dolaşabiliyordum. Bu da kimsenin bana, yani, bunu giyiyor olmam, nasıl diyeyim, kimsenin bana taciz yapmasını ya da böyle başka tür saldırıları, nasıl diyeyim, saldırılara sebep olmuyordu. Anlatması o kadar zor ki bu cümleleri kurmak da zor aslında. Yani, böyleydi bundan 20 sene önce. Günümüzde ise ben şu kıyafetle sokağa çıkmam. Bu bir olgunlaşma mı ya da zaman kötü hâli mi? Biraz da rahat etmekle de ilgili ama şunu giyip dışarı çıktığım zaman bu böyle şey anlaşılıyor her zaman, eee, davetkârlık. Evet, o kadın aranıyor, davet ediyor bir şeyleri, bir şeylerin peşinde. Evet, file çorapta bir seksapelite vardır. Dikkat ederseniz Madonna hep file çorap giyer, bolca file çorap giyer, onunla özdeşleşmiştir. File çorap mesela seksi kadının simgesidir çoğu zaman. Yani bir tür şey de içerir, bir davet de içerir. Şimdi ben o yüzden böyle, dikkat ediyorum ama hep severdim file çorabı. Ama hep de şeydir yani file çorap biraz daha, ucuz ve basit görülürdü. Bu neye göre, kime göre ama, böyle bir algısı vardı. Ben de yine de her şeye inat file çorap giymek istedim. Yani çünkü file çorap biraz da öyle bir şey, biraz daha aykırı, biraz daha edepsiz. Yani, bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da böyle. Böyle bir çağrışımı var. File çorap giyiyorsa, "O!" falan, tamam. Böyle bir algı var. Bugün biraz algılar üzerine konuşmak istiyorum. Eee, algılar, toplum içindeki semboller, çağrışımlar, insanları etkileme ve zaten ben dedim ki sanatın etkilemesi. Yani, çünkü şöyle bir şey, ülkemizde bir cinayet yaşandı. Sık cinayetler yaşanıyor. Bolca kadın cinayetleri var zaten. Yani, hani, buna şey diyemeyiz, yeni mi, ilk defa mı karşı görüyorsun?" falan. Hayır. Bolca görülüyor ama bu sefer benim en çok ilgimi çeken durum şey oldu, yani, buradaki, son dönemdeki mesela, ımm bazı sanatsal olaylarla bunun örtüştürülmesi. Yani çünkü cinayette bir çizim vardı, öncesinde bir çizim yapılmış. Bir video gördüm, arka planda bir şarkı çalıyor.
birkaç gün önce Türkiye'de bir konser oldu. O konser için dediler ki işte satanik ayin düzenlediler falan. İşte ne vardı? Çizimlerde katilin, çizimlerinde böyle bolca şu tek göz vardı falan yani. Ben de bugün biraz bunlar üzerine değinmek istedim. Çünkü, eee, ya, bir kere bu konularla zaten oldukça ilgiliyim. Sembollerle ilgiliyim. Eee, sanatın kastettiği ve insanları etkilediği şekille ilgiliyim. Sembol dili, yani, sanatta olan bir dildir. Yalnız şu da vardır, özellikle sanatı okumak belli bir zekâ gerektirir. Anlamak da belli bir zekâ gerektirir ve şu var, soyut düşünmeyi bilmeyen kişi, soyut düşüncenin farkında olmayan bir kişi bunu anlamaz ve bağlam da bilmek gerekir. Teşekkür ederim, kırmızıya kırmızı oldu. Teşekkür ederim, yanlışlıkla da olsa. Evet. İşte, şimdi mesela şu yüzükler, şunlar, çizimler, bunun için hemen Illuminati deniyor. Ben bunu Yunanistan'dan aldım. Nazar boncuğu gibi işarettir ve orada da göz çok olur. Ben mesela orada Türkiye kadar yaygın olduğunu bilmiyordum göz. Ama ben bunu taktım diye şey mi oldum? Ha, hemen Illuminati'ydi, şuydu, buydu falan filan böyle bir şey mi oldum ya da yani burada başka bir şey mi, ima ediyorum tek göz derken işte? Şu olmuştu, bundan birkaç sene önce ben bolca, yoga fotoğrafları paylaştığım dönem biri bana yazmış. Dedi ki, siz gizli gizli satanik şey yapıyorsunuz, satanist falan şeyler yapıyorsunuz." Mesela yogada bir poz var, yani bir sürü poz var zaten. Hani kimisine diyorlar ki, yani kimisi zaten çocuk pozu, ona, secde pozuyla çocuk pozu aynıdır mesela. Başka bir poz vardı. Orada bacaklar açık yine yatıyorsun yere. Şimdi bununla, dediler ki, hemen burada bakıyor yoga matında bir ok işareti var ve ben böyle, hani, şöyle duruyorum ya, kendini şeytana vermiş, ona tapınıyor ve orada şey var, burada böyle bir anlatım var. Alakası yoktu. Orada yoga matı var. Yoga matında da hizalamak için çizgiler çizmişler. Yani yoga pozunu verirken düzgün durulsun falan diye gibi bir şeyler var ve, burada da çizgileri var mesela. Bundan dolayı, gayet normal bir şey ama buradan bile bu çağrışımı insanlar yapabiliyor. Birkaç şey daha vardı. O kadar saçmaydı ki unuttum yani alakası olmayan şeyler. Şimdi böyle, durumlarla da insan karşılaşabiliyor. O yüzden de ben her şeyi her şeyle bağlamak istemiyorum. Bu en büyük hata. Çünkü orada sen şeyi düşünmeyi bilmiyorsun. Ve bugün Twitter'da, yazmıştım. Burada da anlatmak istiyorum. 2000 yılında, bir film vardı. Marquis de Sade'ın hayatını anlatan Saat filmi. Ya, çok iyi bir filmdi bence ya da o zaman ben izlediğimde de zaten etkilenmiştim. Şimdi Marquis de Sade'ı seversiniz, sevmezsiniz. Sadizmle bağlantılıdır. İnsan sadist olur, olmaz. Ben sadist bir insan değilim. Ha, şiddete de karşı bir insanım kesinlikle. Yalnız oradaki, yani, şöyle diyeyim, o adamın edebiyatında o zamanki Fransız siyasetçilerini eleştirme ve düzeni eleştirme hâli de vardı ve burada da farklı, şiddetli bir dil kullanıyordu. Ama bu anlaşılmadığı için, adama manyak falan diye akıl hastanesine attılar. Aslında orada yaptığı şey adam edebiyat yapıyordu ama bu anlaşılamadığı için akıl hastanesine atıldı ve filmde de, adam zorluklar içinde yazı yazıyor Marquis de Sade. İşte, kanıyla yazıyor, dışkısıyla yazıyor falan her şekilde yazı yazmaya çalışıyor. Eee, ve orada artık bir yerden sonra sözle yazıyı, aktarıyordu. Onun, bir kadın vardı, o ona yardımcı oluyordu. Notları, edebiyatını çok seviyordu ve bu şekilde aktarıyorlardı. Eee ve bunu duyan bir deli ve serbest kalmış bir deli oradaki metinde, işte, dil kesmekten falan bahsediyordu. Bunu duyan deli kendi algısıyla,
Ha diyor tamam dilini kesti. Ben de dil kesmem lazım falan diye manyak bunu öyle algıladığı için ne yapıyordu? İşte kızı yakalıyor falan, saldırıyor, dilini kesiyor. Ay böyle bir sahne vardı. Böyle korkunçtu. Şok olmuştuk zaten. Ölüyor muydu kız, öldürüyor muydu, dilini mi kesiyordu sadece falan böyle bir şey vardı. Neydi bu? Hastalıklı bir beyin oradaki edebiyatı ya da soyut dili anlayamıyor ve bunu olduğu gibi uyguluyor. Bir şeyin hayalini kurmak, o şeyi illaki yapmak anlamına gelmez. Yani o şey mesela kimi şeyin bakarsınız bazen bir şey düşünürsünüz, ay ne saçma bir şey düşündüm dersiniz. Yani asla yapmayacağınız bir şeydir ama akla gelir, zihin öyle bir şeydir. Yani edebiyatta da bu çokça olabiliyor zaten. Neler var, ne gibi metinler var? Eskiden hele daha da şiddetli metinler vardı ve gerçekten de olmuş. Zaten, Orta Çağ falan öncesine bakarsanız ne şekilde cinayetler işlenmiş, ne kadar kanlı savaşlar olmuş. Bu şekildeydi. Şimdi orada da, eee, böyle bir durum vardı. Yani bu çok net anlatıyordu, açıkçası film bu hâli. Ne oldu? Son dönemde bakıyorsun, gelişmemiş insanlar, gelişmemiş ruhlar, algısı yeterince oturmamış insanlar, kolayca etkilenebilir kişiler birçok metinden etkileniyor ve cinayet işliyor. Ha, bu kişiler o metni duydukları için mi cinayet işliyor? Hayır. Zaten bunu yapacaklardı. Zaten cinayet işleyecekler. Bahaneye bakıyorlar. Kulbunu uyduruyorlar. Orada onu bir şekle sokması gerekiyordu. Belki başka bir şey duyacaktı, ona göre yapacaktı. Böyle bir durum var. Yani etkisini konuşacak olursak ama şu da var. Bir çocuğun belli şeyleri görmesi, belli metinleri okuması tabii daha çok ergen bir ruh, daha çocuk olduğu için daha yani çok ham bir meyve ya da, çok, bükülebilir bir dal. Onların tabii bunlarla karşılaşması sakıncalı. Böyle bir şey var. Yani çocukları korumak gerekiyor. Artık çocukları zaten bu yüzden hedef alıyorlar, gençleri ki çabuk etkilensin diye ve nedir? Bir toplumda bir yozlaşma durumu var. Ben şu ışığı birazcık düzelteceğim. Hıh, evet, bana doğrultayım da. Evet, şimdi oldu. Evet, şimdi ben birazcık, sorularınıza bakayım. Yani ben burada birazcık anlatmak istediğimi anlatabildim. Şimdi biraz da soru cevap falan da yaparız. Sizin yorumunuzu bekliyorum. Evet. Önce bir kırmızı teşekkür an pek anlayamadım ama teşekkür ederim. Kolyemi açıklamamı istiyorsunuz. Yani buna "ank" diye ararsanız zaten çıkar. Yani haç olsa ne olacak ama haç değil. Haçın da zaten size başka tür bir anlamını söylerim. Bu Mısır'dır, Ra'nın anahtarıdır. Hatta ben şimdi burada yanıma tek göz falan bazı şeyleri size açıklamak için bir ezoterizm sözlüğü çıkarmıştım. Ank'ı yazayım hatta size de okuyayım. Hımm. Burada kısa kısa yazar o yüzden şeydir. Hatta bir düşüncem ansiklopedi okumaktı. Bu böyle şey, ezoterizm ansiklopedisi daha güzel olabilir. Bakıyorum var mı diye. Hadi. Ha, burada evet ankı yazmamış. Çünkü zaten burada başka tür semboller olursa aslında vermesi lazımdı. Eee, göz sembolüne gireceğim. Göze girmek istiyorum.
Birazdan bakacağım sorulara ama siz tekrar yazın olmadı. Bazen göremeyebilirim. İşte A, B, C, D, E, F, G, H. A, H'den önceydi G, tamam. Baştan saymam gerekti ya. A, bir dakika, E, F, F'den sonra G geliyor. Evet, gördüm. Ay, bulamadım yani. Şöyle göz sembolüne gelmek istiyorum. Tek göz falan da ne şekilde de olacak. Ama yani bunu işte diyorum ya, bazen bir şeyi sevmek onun yani her anlamını tamamen kucaklıyorsun şekline gelmiyor. Ank'la ilgili dedim ya, Ankh Mısır'a ait daha eski bir sembol. Ama haç takıldığı zaman haçta şöyle bir şey vardır. Haç takmak aslında çarmıhımı sırtımda taşıyorum, çarmıhımı üzerimde taşıyorum anlamı içerir. Yani geçmişe gidelim. Hazreti İsa çarmıhı sırtında taşımıştı ve sonra o çarmıha gerildi. Yani her an kefaret ödemeye hazırım, onun için de çarmıh üzerimde gibi bir anlamı vardır. Yani biri haç takıyorsa her an bir şeylerin bedelini ödemeye hazırım demek istiyordur. Bunun gibi bir anlamı vardır aslında. Ama bunu da pek kimseler bilmez. Yani takarlar. Hani hoşuna gider takar ama aslında ben de Hazreti İsa gibi kendi kefaretimi ve insanların kefaretini ödemeye hazırım demektir. Göz taşı diyor. Gözlük harfleri. Göz olarak görmedim. Bu nasıl ya? Ezoterizm sözlüğü ama benim galiba yanıma sembolizm sözlüğü almam lazımdı. Sembolizm sözlüğü şu an bu evde yok. Getireceğim en kısa zamanda. Biraz sembolizm sözlüğünden çalışırız. Tek göz diye bakacağım. Tek göz bakalım bulabilecek miyim? Mesela tarot şeylerinden bahsediyor. Tarottaki anlamlar falan filan. Birazdan da bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Bu mesela çeşitli, işte, konserler, o, bu, oldu, şu oldu, bu oldu. Ya, mesela Hayko Cepkin'e bile neler neler demişlerdi. Adamın alakası yok, işte, satanik diye. Eskiden şey falan da çok oluyordu, metal müzikle bunu bağdaştırıyorlardı. Şimdi tekno, trans müzikle bağdaştırıyorlar. Ama mesela o katilin dinlediği müzik Pixies, Where Is My Mind'dı. O şarkının sözleriyle kurgulamış cinayeti. Ama bu o zaman Pixies satanist bir şey yapıyor. Onu yasaklayalım, bu şarkı dinlenmesin, bunu dinleyince insanlar cinayet işliyor demek değil. Öyle bir durum var. Ama gerçekten toplum çok mallaştı. İnsanların zeka seviyesi çok düştü. Ve dediğim gibi sembolizmden, sembol dilinden, soyut dilden hiç anlamıyorlar. Her şeyi geçirmek istiyorlar yani. Bunu dedi, tamam yapalım. Biraz da şuna bağlıyorum. Son dönemdeki giderek kötülüğün artmasına. Zamanında benim bir videom vardı. Buraya linkini koyacağım. Çağlar ile ilgili. Şu an Kali çağındayız. Kali çağda eee, karanlık çağ ve giderek bu ilerliyor. Yani Kali çağı olduğu zaman ne oluyor? Eee, kötülük artıyor, erdem azalıyor. Böyle bir çağdayız. Böyle bir çağ olduğu için de bu gibi olaylar, kötü olaylar artarak devam edecek. O kadar artacak ki bir yerden sonra zaten artık bir kırılma noktası olacak. Ondan sonra düzelmeye geçecek. Yani dibi görmeden üste çıkamıyorsun. Biz de bu çağda hayata gelmişiz. Bu zamanda doğmayı tercih etmişiz. Bu da ayrı bir sınav. Yani, mesela buradaki iyi insanlar, belki de aydınlık çağda olsalar hiç de iyi kalmayacaklardı, kötü kalacaklardı ama
karanlığın içinde ufacık bir ışık bile çok aydınlık verir. O yüzden de çok kıymetli bu dönemdeki insanların, yani iyi insanlar. Ve o bireysel iyilikler her zaman dediğim gibi o karanlığı aydınlatacak. Ben bugün pek kitap okuyamadım ama kendim konuştum. Dedim ya, bakmak istediğim maddeler maalesef çıkmıyor karşımda. Evet, şöyle bakayım. Ben bunu bir tane de, sembolizm sözlüğünü yanıma alacağım burada. Evet, tek boynuzlu var. Masal hayvanları, telepati falan. Evet, bugünlük bu kalsın. Bir bakayım şöyle bir yorumlara ve sorulara. Hımm. Teşekkür ederim. Danimarka'ya sevgiler. Ayaklarımdan gıdıklanıyor muyum? Gıdıklanırım tabii. Masal mı istiyorsunuz? Ya, şimdi sakıncası olur diye koymak istemiyorum. Bir ezoterizm sözlüğü, ezoterik sözlük. Ama bir şey okumak da istiyorum açıkçası sözlükten. Beni ücretsiz görmeyi hak etmiyorsunuz. O zaman üye olun. Ama merak etmeyin yakında masal okuyacağım zaten. Belki farklı bir yerlerden de canlı yayınım olabilir. Ama bugün çok konuşmak istiyordum ve, sizin de aslında fikrinizi almak, düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Ya, mesela, geçtiğimiz zamanlarda olan, bir konser vardı, anima konseri. Oradaki şeyler evet, dikkat çekiciydi. Biraz rahatsız edici de geliyordu ama, hani, bunu görüp de insanlar cinayet işliyor der misiniz? Bu kadar bağlanıyor mu? Tarih, ha? Bu arada son dönemde ayrı takip ettiğim diğer olay da ay, ayrı takip ettiğim olay da, şey, eee Puff Daddy olayı. Yani dünyada da Epstein, Puff Daddy o kadar şey oluyor ki korkunç. Yani bizde böyle direkt şiddet var ve mallaşma var. Ya diyorsun bunu nasıl yapıyorlar falan. Yani ayrı bir erozyon var ama dünyada da, işler bitmiyor. Dünya da çok kötü durumda. Yani, bunlara bakınca diyorum ya, yani, tamam bunlar Kali çağından, hepsi olmak zorunda ve arada bir iki tane iyi insan çıkacak ve, şeyin dengesi öyle olacak diyorum. Hava, su, gıda bozuldu ama öyle değil mi? Ya, şöyle bir şey, evet, öyle. Yani, mesela enflasyon var, hayat pahalılığı var. Sadece Türkiye'de enflasyon yok, gıda pahalılığı yok. Tüm dünyada da var ama ülkemizde iyice Türkiye'de, hani, proteinin pahalılaşması var. Protein bu kadar pahalı olunca beyin gelişimi zaten tam tamamlanamıyor. Yani, Japonya'da çocukların günde kaç tane yumurta yemesi varken, yani, şu kadar zorunluluklar, Türkiye'de buna ulaşılamıyor maalesef ve benim endişem bundan, hani, şu andaki büyüyen çocuklar, ya, 15 sene sonra ne olacak? Ciddi kötü etkilerini göreceğiz. Çünkü şu anda zaten, 15 ila 20 yaşındaki çocuklar ya da 25'e kadar falan, çok kötü durumda. Yani gerekli eğitim altyapısı yok. Eee,
Yani, eğitimi geçtim, genel olarak ahlak ve erozyona uğramış, erozyonla yitirilmiş bir toprak çorak bir topraktır ve çölleşmiştir. Yani, ülke şu anda öyle bir durumda. Büyük bir kısmı, çoğunluk ve zaten, hani, sık çoğalan, doğum kontrolü falan yapmayan kişiler zaten çocuklarına da dikkat etmiyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ha, dünyadaki olaylara bakınca da zaten orada da yani, şey değil, hani, göçler, şu, bu, bayağı bir, bozulma var. Ne olacak bilmiyorum yani. Hani, nereye gider? Bence daha kötüye gidecek. Durum da böyle olacak. Birkaç iyiler tabii daha kıymetli olacak. Yani, biz burada, bu hayatta şeyisin, nadir bir pırlanta gibi parlayacaksın falan yani. Öyle bir duruma düşünüyorum. Öyle bir durumdayız. Ya, pahalılıktan geçinemiyor. Zaten şu da var, yani, pahalılıktan, şey de olmuş durumda. Yani, insanlar çokça, kendilerini satıyorlar, ahlaklarını satıyorlar, hiçbir değeri kalmıyor. Nedir? Açlık çünkü. Açlıktan dolayı zaten iyice saçmalanıyor. Ya, saçmalamak demeyeyim, yani, orada hayatta kalma durumu. Evet, yayın açacağım zaten. Şimdi bu yayınları kapatıp, hello to Texas. Evet. Keşke ben yönetsem. Çok da yönetmek istemiyorum. Yani bazen istiyorum ama bu da ağır sorumluluk. Şöyle bir şey oluyor. Bazen bir şeyleri fazla yönettiği zaman bir kadın kadınlığından eksiliyor, biliyor musunuz? Çok yoruluyor. Yani aslında, kadın olarak, görevimiz tamamen yönetmek değil. Ne diyeyim size? Evet, bir şekilde dengelemek ama belki, kararı verebilirsin, o iradeyi de gösterebilirsin ama orada büyütmek, o bereketi getirmek. Ya, onun dengesini iyi yapmak gerekiyor. Trampling in autumn, maybe. Hollanda'ya selamlar. Evet, bir sürü yerden izleniyorum. Bu çok güzel bir şey. Bilmiyorum oralarda nasıl. Ha, mesela şey de gördüm. Avrupa'dan çeşitli videolar gördüm. Biri geliyor, bir manyak, durup dururken sokakta hiç tanımadığı bir insanı bıçaklıyor. Böyle şak 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 bıçaklıyor. Ne olacak biliyor musunuz bu gidişle? Giderek İnsanlar eve kapanacak. Yani bir yerden sonra artık pandemi değil, sokakların tehlikesinden belki de insanlar eve kapanacak. Ya da ne kadar çok psikopat çıkarsa, ne kadar sokakta korktuğumuz olay gerçekleşirse ne olacak? O zaman yöneten insanların bizi yönetmesi daha da kolaylaşacak. Yani düşünün, etrafta korktuğunuz bir şey varsa o korkudan dolayı çok daha rahat yönetilirsiniz. Sisteme daha fazla uyarsınız, uymak zorunda kalırsınız. Dersiniz ki, evet, ben bu saatte gece dışarıdaydım ve başıma kötü bir şey gelebilir. Eskiden böyle bir durum yoktu ama o zaman kurallara ya da bu şeylere oldukça uyarsınız. Ve bu da sizin insanların, sizleri yönetmesini ya da yöneticilerin sizi yönetmesini kolaylaştırır ve ben de açıkçası şiddet olaylarının giderek daha fazlalaşacağını ve bundan dolayı bir korku toplumu yaratılacağını düşünüyorum. Zaten bu başladı. Yönetmek için en rahat korkuyla yönetirsin insanları. Böyle durumlarda var. Yani dediğim gibi işler daha kötüye gidecek. Maalesef çok, şey değilim, karamsarım. Bu konuda iyimser olamayacağım. Kore'de, Dubai'de niye olamıyor? Ne olamıyor? Bir bakayım. Hollanda tabii bayağı sakindir ya. En rahat ülkelerden biri. You can send email of course. Nerede de öyle olaylar var? Yanınızda çakı taşıyorsunuz.
İşte. Hımm. Bireysel silahlanma sizce olmalı mı Türkiye'de? Hayır. Bireysel silahlanma da buna çare değil açıkçası. Yani o zaman da manyaklar daha kolay silahlanabilir. Ama tabii öldürmek isteyen, kötülük yapmak isteyen kişi basit bir şeyle de yapabilir bunu. Danimarka'da tabii Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde ne var? Mutsuzluk var. İnsanlar intihar ediyor mutsuzluktan. Hımm. Yani. Ya, bireysel silahlanma, tabii ki, yani, bunu diyoruz ama, dedim ya, mesela o zaman nasıl olacak? Biz kadınlar da mı silahlanalım? Kadınlar çok daha şey durumda oluyor. Tamam, silahlandık. Onu ne kadar kullanacağız? Ya, eninde sonunda zaten bu duruma gelecek. Çünkü yetersiz kalıyor diyorsun ya da ne olacak? Daha katı kurallar gelecek. Yani, durum pek şey değil, yani, giderek, kaosa, bu tür durumlara gidiyor her şey. Polisin yetkileri arttırılırsa ne olacak? Polisin elinden silahını alan kişiler de var. Polis yeterince eğitimli mi acaba? Ya da bazen bazı şeyler gözden kaçıyor. Birine bakıyorsunuz oldukça low profile diyorsun ki ay ne olacak bundan diyorsun. Ergen işte özgüvensiz konuşuyor. Belki de hiç ciddiye almayacaksın. Dersin ki aman bu tavuk bile kesemez ne yapabilir der deyip dediğin kişiler artık adam kesebiliyorlar. Böyle olunca da zaten bilinmez ya da insanlar bunu kötüye de kullanıyor. Bazen bunu da duydum. Kadınlar, hani, sırf, kadınlar diye istedikleri kişiyi suçlayıp bunun üzerine de çıkabiliyorlar. O zaman da erkeklerin başına bir bela oluyor. Yani iyi niyet falan, iyi insan olmak giderek, bu azaldığı için bu kıymetli bir durum. Ay. Hımm. Ne diyorsunuz? Ayaklarımı mı indireyim? Ah, ya. Ne diyorsunuz? High profile olan çok sosyopat. Aynen öyle. Evet, şöyle birazcık, şeylere bakıyorum da yorumlara o yüzden. Ah, yani file çoraplarımı beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Havalar soğuyor zaten. Soğuduğu zaman çorap da giyeceğim. Dişiliğin sembolü nedir? Dişiliğin sembolü, şöyle diyeyim size, birden fazla sembolü var. Yani çizim olarak da var. Dişiliğin sembolü diyemeyiz. Bazı semboller vardır. Bu dişiliğin de sembolüdür zaten. Mesela Venüs'ün işareti yuvarlak aşağı bakan artı dişilik sembolüdür. Ama mesela ezoterizmde dişi diye kelimeye bakacağım. Bakayım var mı? Sanmıyorum. Burada daha çok terimleri aldığı için mesela ben sembolizm sözlüğünü getirip bir gün sembolizm sözlüğünden çeşitli şeylere bakalım diye düşünüyorum. İ harfini bulmam lazım. Yok, evet, yok zaten yani. Mesela ama burada neden bahsetmiş? Mesela darmadan bahsetmiş mi? Evet, darma. Yani
Dharma aslında kaderdir ama ödev yası olarak da almış burada. İlginç. Neyse. Yani, evet, zaten soru yani, öyle bir soru şey yapamazsınız. Ha, biri Lilith'ten bahsetti. Leileite. Ya, Kabala'da mesela hiç hoşlanılmaz Lilith'ten. Ayrıca bir güneş tutulması oldu. Ondan sonra bu olaylar da çıktı. Bayağı da Lilith'le ilgili bir tutulmaydı. Normal yani. Benim bisikletim yok. Mesela şimdi böyle eğlenceli bir soru soruyordunuz. Benim bisikletim yok. Hatta biliyor musunuz ben bisiklete binmeyi bilmiyorum. Böyle bir durumum var. Ben küçük kız çocuğuydum. Paten kayıyordum. Tüm arkadaşlarım bisiklete binmeyi biliyordu. Ben de bilmiyordum. Herkesin içinde 6-7 yaşında arkasından tutarak bisiklete binmeyi öğrenmek benim için çok büyük bir utançtı. Yani bundan çekindim. Bilmiyor diye benle dalga geçecekler diye bisiklete binmeyi öğrenmedim. Ama öyle bir yerde yaşıyorum ki aslında çok rahat bisiklete bineceğim bir yer. Ya, aslında öğrenmek istiyorum. 2 sene önce öğreneyim dedim ama öğrenemedim. Ama böyle bisiklet kiralayıp da böyle çalışsam mı diyorum. Aslında sonbahar tam zamanı. Neden olmasın ya? Pazartesi, salı böyle bir şey mi yapsam? Bisiklete binmeyi. Tolstoy kaç yaşında bisiklete binmeyi öğrenmiş? Ben de yeni bir şeyler öğrenirim. Hatta bunu çekimini bile yaparım. Bilmiyorum. Yok 47 değilim. Evet. Nedir? Paten kaymak. Yani çoktandır kaymadım ama. İlk defa yetişkin bir insan. Biliyor musunuz ben kaç tane kız arkadaşım bisiklete binmeyi bilmiyor. Böyle bir gerçek var yani. Ben de onlardan biriyim ama öğrenmenin yaşı yok. 40'ımdan sonra bisiklete binmeyi öğrenirim belki. Ya da biri öğretmesi lazım bana ya, böyle arkamdan tutacak falan. Hımm. 47 yaşında evlenmek ister miyim? Ben 47 yaşında değilim lütfen. 79 doğumluyum. Yani birazcık artık konuları değiştirip biraz eğlenelim dedik. Ne diyor? Eskiden canlı TV şovlarına çıktığınız zaman en az buradaki haliniz kadar cesurdunuz. Öyleydim ben her zaman cesurdum. Yani diyorum ya okula file çorapla gidiyordum ben öğrenciyken. Böyle mini etekler, file çoraplar falan böyle bir halde. Ha, haziran ayı doğumluyum, 1 Haziran. Evet. Neyse, yayını kapıyorum. Bayağı olmuş. Ben daha üyelerime canlı yayın açacağım. Üyelere canlı yayın açacağım için yayını burada noktalayayım. Sorulara da bir yandan böyle bakıyordum. Erkekler mi daha çok dikiz diyordu, kadınlar mı? Tabii ki erkekler. Ama kadınlar baştan sona inceler. Açıkçası ben de incelerim. Yani şeye bakarım, mesela bir kadın nasıl giyinmiş, nasıl falan bakarım. Erkeklerden çok kadınlara bakıyorum. Hiç mesela yanımda bir erkek varsa, hani bir erkekle yemeğe çıktım diyelim ki. Etrafta hiçbir erkeğe bakmam. Yani o erkekle iletişimim sürer ama kadınlara bakarım. Ama kadınları da şey olarak bakmam. Ne tatlı olmuş, ne güzel giyinmiş. Bu olmamış falan şekliyle bakarım. Ama hani burada hani kötü bir niyet yoktur yani bunu söyleyeyim. Ya niye 47 yaşında kişileri engelliyorsunuz? Öyle bir şey yok. Hiç engellemeyin. Evet. Neyse. Evlilik teklif edenler var. Neyse, madem evlilik teklif edeceksiniz o zaman, imparator üye olun daha açık açık. Birazdan, üyelerime canlı yayın yapacağım. Şimdi yayını kapatıyorum. 40 olduğu zaman yayını kapatayım.
Ne yapıyorsunuz? Eğer hala benim kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha fazla video için ise katıla üye olabilirsiniz. Eğer yurt dışındaysanız Patreon'a gelin diyorum. Patreon'a yayınlarımın tekrarını yüklüyorum. Görüşmek üzere. Patreon'da başka yenilikler de olacak bu arada. Evet, görüşürüz. İyi geceler, iyi hafta sonları diyorum. Hiçbir zaman yine de enseyi karartmıyoruz. Tamam, karanlık bir çağda yaşıyoruz ama ufacık bir ışık karanlığı aydınlatabilir. Unutmayın. Görüşürüz. İyi geceler.